Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık. Her zaman olduğu gibi bugün alt çene konuşacağız. Ortodonti uzmanı Doktor Nurcan Kutucu Dülger şu anda yayın konuğum. Bugün alt çene ilerilili. Evet. Neden ileri oluyor alt çene? Ya ne yazık ki aslında birçok sebebi olabilir. Genetik olabilir, dişlerin kapanış ilişkileriyle ilgili olabilir. Mutlaka asıl sebebini bir öğrenmek lazım. Aile geçişi de çok fazla. Mutlaka mesela hastalarımız geldiğinde biz sorarız annenizde, babanızda, çevrenizde alt çenesi ileride gördüğünüz birileri var mı diye. Bunlar olabilir. Evet, o böyle zamanla herhalde ileri doğru gidiyor. Evet, iyice kontrol etmezsek. Peki bu genetik midir yoksa kendiliğinden mi oluşur? Aslında ikisi de olabilir. Olabiliyor mu genetikte? Evet, genetik geçişi yüksek aslında, yüksek olan bir problem ama fonksiyonel sebeplerden de olabiliyor. Örneğin hastanın bir tane dişi çıkarken, mesela diyelim süt dişi üstten geç düşüyor hastanın ve üstten çıkacak olan daimi diş biraz da geriden çıkmaya başlıyor kendisi. Böyle olunca üst diş geride kalıyor, alt diş önde kalıyor ve hasta yıllar içerisinde bu şekilde kapatmaya alışırsa çene olması gereken yerden daha önde kapandığı için öne doğru büyümesi itilmeye başlıyor aslında. Hani doğru zamanda üstteki dişi doğru yerine almazsak alt çenenin yanlış gelişmesine de sebebiyet verebiliyoruz. Yani aslında hiç genetiğinde böyle bir şey olmasa bile dişler süt dişleri çıkarken olan bir problemden ya da bir kontak hatasından yani yanlış yerden temas edip geriye doğru düşerse üstteki diş bu tarz problemleri de biz artık iskeletsel bir probleme dönüşmüş bir şekilde görebiliyoruz. Peki nasıl fark edilebilir? Aslında ailelerin rahat fark edebileceği bir şey. Hani çocukların daha çok hani alt çenesi önde durduğunda görsel olarak bir rahatsız olmaya başlıyorlar. Eskiden şey derlerdi, Allah rahmet eylesin, Evet. Sakıp Sabancı Evet. rahatsızlığı. Hala deniyor. Deniyor mu hala? Evet. Bir de Habsburg hanedanlığı var. Onu hiç duydunuz mu bilmiyorum ama. Onu duymadım, evet, böyle değil mi? Avrupa taraflarında Avrupa evet aile içi evlilikleriyle ve aslında alt çeneleriyle meşhur bir hanedanlık. Çok uzun yıllarda hüküm sürmüşler ama hani ne yazık ki bu genetik geçişli tüm portrelerinde hani hepsinin alt çenesi önde. Hani hep mesela bizim derslerimizde de anlatılırdı. Yani çok meşhur bir aileler Meşhur bir çenelerinden dolayı. Çenelerinden dolayı. Evet yani ciddi. Çeneleriyle ünlenmişler. Evet. Hep aile içi evliliklerde yapılmış. Genetik çeşitlilik azalıyor tabii öyle olunca. Tabii. O yüzden hani genetik olarak da bir geçiş var. Yani o görüntüden anlayabilirler. Onun dışında aileler şöyle de anlayabilir. Bir konuşmada da aslında problem olmaya başlıyor. Çünkü dişler düzgün kapanamayınca dudaklar da birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Bazı sesleri çıkarırken zorlanabiliyor çocuklar. Ya da böyle dil çok büyükmüş gibi de görünüyor. Alt çene önde olduğu zaman. Çünkü çok yerini bulamamaya başlıyor. Yerini bulamamaya başlıyor. Görüntü direkt değişiyor, Görüntü bozuluyor. direkt değişiyor, evet. Zaten aileler hep öyle geliyorlar yani bir şeyler oluyor diye biz farkındayız ama ne oluyor diye. Ne oluyor anlayamadık diyor, geliyorlar. Peki ortodontide bazen tüm dişler çıksın, ondan sonra tedavi başlasın gibi bir algı var. Doğru bir şey mi bu? Ne yazık ki çok yanlış aslında. Çünkü özellikle bu alt çenemizin ileride olduğu durumda inanılmaz yanlış. Yani geç kalınmış olunmuyor mu? Çok geç kalınmış olunur. Yani şöyle, mutlaka ergenlik döneminden önce bizim çeneye müdahale etmemiz lazım. O tarz bu çapraz kapanış yani alt çenenin önde çapraza geçerek kapanma durumunu ne kadar erken tedavi edebilirsek o kadar iyi. Çünkü aksi takdirde ortopedik bir tedavi yapamıyoruz. Yani 12 yaşından sonraya kalırsa mesela yapamıyoruz bu ortopedik tedaviyi. Ama öncesinde de o kadar hızlı sonuç veriyor ki yani çok güzel sonuçlar alıyoruz. O yüzden hani ailelere de buradan sesleniyorum. Lütfen asla tüm dişlerin çıkmasını beklemeyelim. Hatta bazı hekim arkadaşlarımız bile hani tüm dişler çıksın ortodontiye öyle başlayalım diyebiliyorlar. Ama onlar da yanlış yönlendirme olabiliyor. Mutlaka 7 yaşında ilk ortodontiste görünmemiz lazım. Bu tarz durumlar o yaşlarda müdahaleyle çok iyi bir şekilde çözülebiliyor çünkü. Peki tedavi için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunu bir detaylandıralım biraz. Tabii. Ekran başındaki izleyicilerimiz için. Kimisi çünkü farkında değil. Şimdi belki de birçok annenin farkındalığını yükselteceğiz bu programla. Aslında ilk olarak hani bir takım analizler yapıyoruz. Gerçekten alt çene mi önde yoksa üst çene mi geride? Çünkü
Bunun çalışmalar da gösteriyor ki çok büyük bir sebebi üst çenenin aslında geride olması. Ama tabii o alt çene ileriliği gibi yansıyor yüze. Biz bunu bazı analizlerle tespit edebiliyoruz. Ama aslında yüzüne baktığında da hastanın anlayabiliyoruz. Burun kanatları biraz geride kalmış oluyor. Nefes almada problemler oluyor. Çünkü hava yolu üst çenenin geride olmasından dolayı daralmış oluyor. Hani ağız solunumu, açık kapanış, bu tarz problemler de olmaya başlıyor. Bu noktada hastanın yaşı bizim için inanılmaz önemli. Eğer hastamız 7 ila 10-11 yaşları arasındaysa çok ideal bir şekilde üst çeneyi genişletip bazı ortopedik maskeler var. Üst çeneyi öne doğru taşıyabildiğimiz. Onları kullanarak çeneyi çok güzel bir şekilde üst çeneyi öne alabiliyoruz. Onun dışında eğer problemler inanılmaz şiddetli bir boyutta değilse, sadece yanlış diş ilişkileriyle ilgili problemler varsa onda da şeffaf plaklarla dişlerin pozisyonlarını doğru yöne aldığımızda zaten çeneler normal olması gerektiği gibi gelişimlerine devam edebiliyor. Yani aslında ilk önce sebebi tespit ediyoruz, şiddetini tespit ediyoruz, yaşa bakıyoruz. Ortopedik tedavi ya da plaklarla tedavi uyguluyoruz. Ama tabii yetişkin döneme kaldıysak durum biraz daha komplike hale gelmeye başlıyor. Ne kadar yaş ilerledikçe o kadar zorlaşıyor mu bu tedavi? Kesinlikle. Çünkü şey oluyor değil mi? Kalıplaşıyor. Evet, kemikleşiyor Kemikleşiyor. tamamen. Üst çenemiz geride kalıyor. Öne doğru normalde bir büyüme potansiyeli var. Ortopedik tedavilerle biz üst çeneyi öne çekersek eğer çok hızlı bir şekilde öne doğru büyümesini stimüle edebiliyoruz. Ama yetişkin dönemde artık öne doğru büyütemiyoruz. O zaman ortognatik cerrahi dediğimiz biraz daha kompleks tedaviye girmiş oluyor. Yüz maskesinin nasıl bir etkisi oluyor? Yüz maskesi aslında çene genişletme aparatıyla birlikte kullanılıyor. Biz üst çeneyi açıyoruz ve yüz maskesi kullanarak öne doğru taşıyoruz. Bu şekilde hem hava yolunu, arka tarafta hava yolu hacmini arttırmış oluyoruz. Hem üst çeneyi genişleterek alt çenenin daha doğru yerini bulmasını sağlıyoruz. Çünkü eğer orada da çapraz kapanışlar varsa alt çene nasıl konumlanacağını şaşırıyor. Bu ileride eklem bölgesi için de problem olmuş oluyor. Yani yüz maskesiyle üst yüzü birazcık öne taşıyoruz. Hastanın yüzünde ve dudaklarında da aslında bir dolgunluk sağlamış oluyoruz. Yani çok güzel etki eden bir aparat. Zaten hastalar ilk 1-2 ay içerisinde inanılmaz fark ediyorlar. O yüzden mesela çocuklar bile aslında ilk duyunca hani kullanması zormuş gibi gelecekken kullanıp gördüklerinde sonuçlarını çok mutlu olup motive bir şekilde devam edebiliyorlar. Evde oldukları sürelerde kullandırıyoruz. Rahat kullanabiliyor mu çocuklar? Evet, evde oldukları sürelerde kullanıyorlar. Hani okuldayken hani akran zorbalığı tarzı şeylerden dolayı takmalarını istemiyoruz. Evet. Hani evde diyoruz hani kimse bilmesin, ev halkı bilsin yeterli. Evdeyken kullandıralım. Evde ders yaparken, oyun oynarken çocuk onu rahat bir şekilde kullanabiliyor. Peki hava yoluna nasıl etki sağlıyor? Üst çeneyi öne alarak ve burun tabanında da bir genişleme sağlayarak aslında bir etki sağlıyor. Çünkü biz üst çeneyi açtığımızda aslında üst çene tek başına bir çene değil, yukarıdan burun tabanına bağlı olduğu için hava yolu hacmini de genişletmiş oluyoruz. Bu şekilde nefes almasını kolaylaştırmış oluyoruz. Yani eğer çocuğumuz ağız solunumu yapıyorsa burun solunumuna teşvik etmiş oluyoruz aslında. O anlamda çok önemli. Nurcan Hanımcığım çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. teşekkür Çok ederim. önemli bir sağlık problemiydi. Farkındalığı yükseltmek adına konuşmamız güzel oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.